Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir gün geçmiştir. Yine kırmızıların içinde olduğumuz bir gecedeyiz. Hemen bizim zararımıza da basalım. Bakalım bir zarar durumumuz ne alemde. Pardon. Burada işlemdeyiz. İkisi de zararda. Bakalım onlar ne alemde. Emirlerini girdik. Bekliyoruz yani o emirler gelsin diye. Buradan burası da bayağı bir zararda. Bakın görüyorsunuz. Baktığımızda burası da zararda. İki tarafta da zarardayız. Bu bir taraf daha az tabii. Ee, Yani onlarla ilgili opsiyonlarımı anlatmıştım. Yapmam gereken ve yapacaklarımı. Onun dışında bekliyorum bir ihtimal oraya gelir diye ama beklentim yukarı yönlü. Burada Bitcoin'in gün 4 saatlikte aşağı kesmişti zaten. Şu an onun da etkisiyle 65'i de konuşmuştuk bir iki gün önce. Yani artık burası tutmazsa da 65 bölgesi fena durmuyor diyelim. Genel hemen rutinimizden devam edelim. E, Rainbow tarafında ayı bölgesinde olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Net olarak buralarda yatırım için mal alırsın, beklersin. FOMO tarafı da her zamanki uyarı anlamında. Bakın FOMO daha da aşağılara geliyor. Yani buralar aslında gerçekten mal alma bölgeleri. Ama tabii şimdi siz şey diyeceksiniz ya düşüyor işte piyasa ne malı alması falan filan ama işte yani buralarda alıp beklemeyi yapabilecekseniz bence güzel yerler. 2020 21'de gerçi boğa yaşanmıştı. Yani 2020 senesinin fiyatları var şu anda. Ona göre de bakmak lazım. Bir şey de diyemiyorum yani herkesin riski tabii ki kendine ait ama Bitcoin ve Ethereum'da longçuların sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Genel olarak piyasada hani büyük hacimli tarafta longçuların sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Burada Ethereum biraz hareketlenmiş, en azından şurada hareketli. Ama tabii ne yapmak lazım bakalım model birimize. Ya burada net olarak düşüş çok net görünüyor. Şu bölge 77 bölgesi gelse bile hep ret yiyor zaten. Şimdi aşağıda ufak ufak buralarda oluşumlar var gibi duruyor. 74-75 bölgesi tutar mı kısmına bakacağız. Tutmama ihtimali de var tabii ki. Hemen burayı görmüşken söyleyelim. Nasıl dün dedik aslında burası hep böyle bir gün geriden hani biz baktığımızda bir gün önceyi görüyoruz aslında. Burada 17. Şimdi bugün biraz daha çekilirse yarın burası daha da aşağılara gelebilir. Genel şöyle market cap ve buradaki durumumuza bir bakalım. Evet, burada aslında dün şu yukarı yapmayı devam edebilir olarak ben öngörmüştüm ama en güzel bölgede bizim açımızdan zaten 2.40 bölgesi. Oraya da çok az kaldı. Orayı bir test ederse bence daha rahat olur diye düşünüyorum. En son Eylül'de oraya yani oradan bir çıkış yaşamış. Şimdi tabii biz olumlu taraftan bakıyoruz. Olumsuz tarafını konuşmuyoruz. Yani bu 2.40 bölgesinin aşağısını konuşmuyoruz. O yüzden belki burası da tutmayacak yani. Ama onu oraya geldiğimizde bakarız. Şimdi onu konuşmak için erken nihayetinde burada devam eden bir süreç var. Ee, O yüzden buralara şu an konuşmak anlamsız ama 2.40'a doğru gidiyoruz gibi duruyor. Şunu bir çıkabilirsem şeyden tamam. Bazen bu ekranı büyütüyorum ve kalıyor öyle. Yani şu 2.40'a doğru gidiyoruz gibi zaten çok orada ekstra bir senaryo yok. Yani bir piyasayla eşdeğer gidiyor. Korku endeksimiz dediğimiz gibi sonuçta geri çekilmesi çok normal. Burası muazzam şekilde alakasız devam ediyor altcoin sezon indeksi. Market dominansımıza bir bakalım. Buradaki beklentimiz Bitcoin dominansının 60 küsurları birazcık aşıp sonra daha güzel bir düşüş yaşaması şeklinde.
Şu anda Ethereum 59, Bitcoin 59, Ethereum 11 olmuş. Other tarafı da 31 olarak duruyor karşımızda. Ama piyasa ona çok ayak uydurmuyor gibi. Gelelim burada Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor. Burada genel olarak Ripple'la BNB yer değişse de şu an için BNB devam ediyor. Bu gece hareketli böyle 65'lere doğru bir salınım olursa da ben şaşırmam açıkçası. Yani durum onu gösteriyor gibi. Şimdi buradan 100. paritemize bir alalım. Bakalım. Ama bize güneşli günler gelmiyor. Böyle bir sorunumuz var. Bakalım gelecek mi o güneşli güzel günler. Bu bölge tutmazsa bize aşağıda karşılayacak bölge 60 bölgesi net olarak. Ee, Şurada bakalım. Hop. SDT. Finans'tan bir ekleyelim. Ne bu? 18. 18 olarak duruyor. Evet, doğru. Tamam. Buradan çıkalım. Şimdi Binance artık bakalım, Binance piyasasından ekledik. Ne alacağız, ne yapmayacağız? Burada da şeyler kalmış. Kusura bakmayın diyeceğim ama eee, şeyleri açıklarken onlar duruyor muydu? Bakalım, Coin Market Check. Burada korku endeksi falan aldık. Durmuyor zaten, çok da ekstra bir kayıp olmamış. Tamam. Şu solda normalde onları siliyorum. Bu sefer unutmuşum, kusura bakmayın. Nihayetinde işte biraz da aceleyle çekeyim dedim. Piyasada düşüyor gibi. Ee, Bakın, bu ne? San aslında bizim genel olarak yapmaya çalıştığımız şeyi anlatmış. Şu bölgeler de güzel bu arada. 15 dur. Şimdi ben normalde bu düşüş ve dönüşleri şöyle arıyorum kendi adıma. Şimdi burada buna tabii kısa vadede bakmamışız muhtemelen. Şu bölgede mesela dönüş arıyorsam ilk hedefim benim şu 10 Ekim bölgesi oluyor. Buradan da 10 Ekim'e gelmiş. Bunun aşağı çekilmesi sıkıntı olmaz. Kesim yani şu 20'li bölgelere kadar devam etmesi mantıklı. Bence hani hedefinizi oraya koyarsınız, öyle bakabilirsiniz. Gel bakalım kayya. Kayya. Kayya kayya. Yani bu paritede şu bölge güzel bir alım bölgesi, henüz bir dönüş net yakalanmamış olsa da yani aşağıdaki bu gelişler bence yukarı yönlü işlem almak açısından bir fırsattır gibi duruyor şu an için gözlemlediğim kadarıyla. E, Ama tabii yani çok böyle 10 Ekim altında bizi karşılayacak bölge yok. Onu da söylemek lazım. Dediğim gibi yani bu bölgelerden o risk alınabilir şu 78'lere kadar. Gel bakalım borsada ne olmuş, neler bitmiş bugün. Öyle bakalım borsamızda ne olmuş. Öyle yaptığımızda senaryoya. Evet, burada artık dönüşü düşünmek mantıklı. Tüpraş açısından işleme girmek tehlikeli, onu söyleyebiliriz. Bir dönüş lazım, daha mantıklı. Ereğli için henüz bir dönüş yakalanmış veya o yola girilmiş değil. Niye derseniz bakın, en azından 4 gün önceki bölgenin üstüne atmış bir parite. Yani bunu düşündüğünüzde burada beklemek lazım. Bir aşağı sinyal versin bize, orada bakarız ama şu an o yok. Zaten bunlarda düşüş olduktan sonra işleme dahil olacağımız için. Türk Hava Yolları'nda evet, daha yeni konuştuk. Şu bölge bunu da aştı. Aylık bölgeye geldi. 3 ay önceki bölge. Şu an burada da bir dönüş yok. 3 ay önceki bölgeden tepki alabilir. Şu 4 ay önceki bölgeye gitmesi de şaşırtmaz burada. O şekilde bakmak lazım bence. Buradaki süreçler öyle baktığımızda olumsuz bir senaryoya geçebilecek durum yok. Henüz yukarıdan bir dönüş almış veya teyit almış durumda değil. Yani bu 3 ay önceki bölgeyi de desteğe alıp 340'a da gidebilir. Öyle bir senaryosu var. İş Bankası için de daha yeni konuştuk. Çünkü bakın bir gün öncenin bile üstünde kalıyor. Yani nasıl biz
hani düşüşün Bitcoin vesaire diğer paritelerde düşüş oluyor. Diyoruz ki bir gün önceyi bile alamıyor. Burada da tersi yönde de almıyor. Yani hep üstünde kalıyor. Bu ne demek? Yani bizim burada dönüşü düşünecek bir senaryomuz yok henüz. Gayet de olumlu gidiyor. Bu İş Bankası'ndan çok kar elde etmiş olmamız lazım. Çok konuştuk yani şu bölgelerdeyken işleme dahil olmuştuk. Neredeyse bakalım ne kadar kar elde etmiş olabilirsiniz. Genel olarak yani %50'lere yakın bir karlılık durumu var burada. Şimdi dönüşünü beklemek lazım. Bu tarz senaryolar böyle yani burada dönüşü bekleyeceğiz. Ondan sonra dahil olunabilir. Burada bu ne? BCH mi? BCH. Evet. Ben artık şurayı okey benim için bir şey değil. Nasıl diyeyim? Dip seviye olarak alabileceğim bölge. Yani yanıldığım bir bölge değil. O yüzden o yuvarlağı sildim. Burada ben de yukarı yönlü işlemin devamını beklerim. Yani bu çekilme benim açımdan sıkıntı yaratmaz. Ben yukarıdaki en azından şu bölge 592'ler, 590'lar sonrası da yukarı olabilir. Yani şurada 480'e 470'lere gelse bile ben yukarı yön olarak bakarım bunda. O yapı benim için öyle. Aynı şey Link için de geçerli. Artık şöyle bir senaryoya döndü piyasa benim adıma. Olumlu senaryoya döndü. Yani nasıl ki yukarıdan dönüş arıyorum. Şimdi de aşağıdan bence ufak ufak onlar geliyor. Bakın günlük tepeler hep aşağılara geliyor. Bu niye güzel? Aşağılara geliyor ve biz bir iki gün içinde bunları aşıp yukarılara doğru devam edeceğiz. Yani o aslında direnç dediğimiz bölgeleri desteğe alacağız. TRX için henüz net olmasa da ufak bir şey var. Senaryo geliyor yani öyle diyelim. Burada da böyle bakarsak şu bölgeden yukarıyı düşünmek ufak ufak yani net değiliz burada. Niye? Çünkü bakın bir gün önce var daha burada bize destek olan. Diğerlerinde 2 ve 3 güne çıkanlar vardı. Burada henüz bir gündeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Buralarda kalırsa yarın da alırsak ikinci günümüzü falan orada işler olumlu olur. Ee, en burada TRX'teki en güzel bölgede aylık bakın. Şu aşağıdaki 2 ay ve 1 ay önceki bölgeler var. Pardon 3 aymış burası. Burası da 2 ay yani oraları da kazanabiliriz. Gelirse oralardan dahil olmak lazım bence. Sol için baktığımızda ne göreceğiz? Sol içinde bakın 3 günü artık biz desteğe aldık. Ha, bu destekler kırılmaz mı? Anında gider. Hiç o başka bir şey ama bizim işleme giriş doğrumuzun o olması lazım. Burada şimdi aldığımız bölgeler bakın günlük, haftalık, aylık bölge. Şimdi burası desteğe dönmüşken işleme dahil olacağız ve güzel bir bölgede 100 iyi bir fiyat gibi duruyor şu an için. Yani fiyattan bağımsız o bölge olarak iyi bir fiyat. Ama burada baktığımızda run bakalım ne anlatıyor. Evet aynı şeyler aslında hep o direnç bölgeleri aşağılara geliyor. Tabi burada sıkıntı şu olur yani genel olarak aşağıdaki bütün baktıklarımız da dahil dirençler aşağılara gelip daha da bastırıyorsa sıkıntı ama biz o dirençlerden kazandığımız zaman işler lehimize döner. Öyle düşüneceğiz. FED için de yani şu an böyle piyasada çok üst düzey bir olumsuzluk yok. Yani %1'lik, 2'lik, 5'lik, 10'luk geri çekilmeler bence bir problem değil. Ufak ufak bakın burada mesela bu FED Ocak 18'den beri düşen bir parite. Henüz bir yukarı yapmadı. Yapacak ama yani burada da bir 2 üçüncü gün ve haftalık bölge de var. Ufak ufak buralarda da o riski almak lazım. Ama önündeki aşamayacağı bölgelerde de aylık bölgeler var. Dikkat edeceğiz. Yine de spot mal alanlar açısından çok ekstra bir olumsuzluk yok bence. Vadeli işlemler bu dönemde benim de içinde olduğum şekilde sıkıntılı gidiyor. Burada yine aynı şey geçerli. Ada içinde bakın 3 günü almışsın, aylık bölgeyi almışsın.
10 Ekim'in de desteğini almışsın. Haftalık da var burada ve buradan işleme dahil olmak lazım. Altına giderse kısmı olabilir ama yani işleme doğru yerde gireyim diyorsak evet buralar doğru yer yani bence. Bu ne? Neo. Neo'da da ben kendi adıma olumlu bakıyorum. Şu bölgeyi aşmak, 3.40'ları aşmak biraz zor olsa da buradaki destek olacak yakında bunlar dirençler. O zaman daha güzel olacak. Kendi adıma kızdığım ve üzüldüğüm nokta buradaki çoğu parite için bu fiyatları konuşurken ben buradan değil daha yüksekten dahil olup içeride olmam. Bu da benim kendimde sorgulamam gereken bir senaryo olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu fiyatları konuşmuştum. Maalesef kendim buna uymamış. En azından o sabrı göstermemiş olmam benim adıma üzücü. Ama yapacak bir şey yok yani kaybım yok yine de. Gün kaybı benim için tabii hedeflerimden de uzaklaşmak istemiyorum bu seneki. Burada CZ için baktığımız senaryo benim açımdan yine bir problem görünmüyor. Artık daha CZ açısından olumlu bakıyorum. Yani şuralarda çok olumlu değildim biliyorsunuz konuştuğumuz zaman. Buradaki yükseliş benim için kötü diyordum ve düştü burası şimdi. Şimdi burada da bu benim açımdan gayet işleme dahil olmak gereken bölgeler. DOG tarafında DOG'de baktığımızda bakın 3. günü de kazandık şimdi. Mühim olan bugün bir şey kaybetmemek. Yani kaybetmemek derken bölge olarak kaybetmemek. Bizim için dünün bir gün öncenin altında olmayan kapatma bence işleri çok olumluya çevirecektir. Aksi durumda bütün senaryoyu başa almamız gerekebilir yani çünkü o zaman o dip seviyemiz değişmiş olacak ve doğal olarak biz de yeni dip seviyesi aramaya geçeceğiz. Petrol tarafında düşüş olması daha mantıklı ve doğru. Ethereum için bakın net olarak konuşamıyoruz hala. Ethereum'da yani hala düşüşün bittiğini söylemek bence zor. Ee, Diğer bazı paritelerde risk alalım dediğimiz yerlerin burada biraz uzağındayız yani kırıyor bakın buralara günlük haftalık aylıkları ve aşağıda bizi karşılayacak bölge aslında ta 1.700'ler hatta en güzel bölgede 1.5 yani öyle de düşünmek lazım. Ee, O yüzden bu Ethereum'da biraz daha dikkat gerekebilir. Ripple tarafında şunu aldığımız senaryoda bakın 2 ve 3. Bu bir gün önceyi aşağıya kırmazsak, aşağıya gitmezse Ripple'da da gayet işler olumluya dönecek gibi duruyor benim adıma. Ama buradaki olumsuz senaryo benim açımdan en doğru işleme giriş 1.25-1.30 civarı. Ama buralarda o risk alınır gibi duruyor yani bence. SC'ye bakalım. SC'de durumlar olumsuz değil burada da çoğu paritede konuştuğumuz gibi dirençleri aşağılara alıyoruz. Bunlar desteğe dönecek yavaş yavaş. Bakın burada da bir hafta önce, 3 gün önce, 2 gün öncenin, bir gün öncenin olduğu bir destek bölgesi var. Yani buralarda dahil olmak mantıklı bence. Gel bakalım IOTA batıyor muyuz, çıkıyor muyuz? 1, 2, 3, 4. Burada şimdi gördüğünüz şeyleri ben her gün yapıyorum. Bugün daha bir işlerim biraz yoğundu yetişemedim. Normalde aylık, haftalık vesaire bütün paritelerde yap et falan biraz gerçekten vakit alan işler. Ben sizi çok fazla ekranda tutmamak ve böyle sanki işte daha çok izlensin gibi bir senaryoda olmasın diye aylık haftalıkları bayağı uğraştım ve şeyden önce hallettim ama dünkü video biraz yine de uzun oldu aylık haftalık bakınca. Yine de anca o kadar kısaltabildim açıkçası. Burada gördüğüm senaryo IOTA açısından tabii benim için ve işte CopyTrade'de buradan veya başka yerden takip edenler açısından detaylı açıklama yapmam gereken bir senaryoda. Burada biliyorsunuz şurada iki tane emrim var 623 ve 60.
Bu iki taraflı işlemlerin dahil olması gereken senaryo. Ben buradaki sürecin en azından şu bölgeler 87'ler civarlarında biteceğini düşünüyorum. Yani bir zararla işlem kapatacağımı düşünmüyorum ama piyasanın her türlü olumsuzluğuna karşı da emirlerim açık ve o zaman zaten senaryo değişir, anlatırım. Burada takip etmekten başka elinden şu an için gelen bir senaryo yok açıkçası. E, Yani benim açımdan gün kaybı sıkıntı her ne olursa olsun. Yani bir hatadır işlemdeki durumun diyeyim. Şöyle alalım bunları da günlük. IOTa'da almadım mı acaba onları? Oraya aldım gerçi demin. Tamam. Pardon. Şu Bitcoin'e gelsin bakayım. Bitcoin'de senaryoya bakalım. Yani Bitcoin'de bir 65 bölgesi sıkıntımız var. Bunu inkar etmemek lazım. Zaten bakın, yani şöyle olabilir, yani şu beni şaşırtmaz. Çat yukarı sonra. Bu en doğru senaryo gibi duruyor şu an için. Ama bu senaryo olurken alt pariteler ne olur onu kestirmek zor. Bir iğne gelebilir. Muhtemelen şu bölgeler biraz olma ihtimali var. Umarım. Yani gece yakalanmak sıkıntı oluyor. Uykusuzluk falan o sıkıntı. Onun dışında burada henüz kazandığımız bir bölge yok. Baktığımızda net olarak yok. Aşağıda bizi karşılayacak ne aylık bölge var, ne günlük bölge var, ne haftalık bölge var. O yüzden burada her senaryoda hazır olmak lazım. Bakalım gümüş ve altın ne alemde. Bugün piyasalar açıldı. Hani burada düşüşün olması çok mantıklıydı zaten, biliyorsunuz. Başka bir şey düşünülemezdi. Ee, 73'lere kadar da gelmiş. Ben şu 57-60'lara kadar bir beklentim vardı. Buraya kadar sarkmış. Yani bu devam etmesi çok normal bu arada. Yani şu bölge çok güzel duruyor. Buralardan red yemesi de normal. Haftalık 4 hafta önceki bölge aylıklar falan ama henüz bakayım günlük. Yani bu kırılım bugün olabilir yani. O zaman nereye gider bakacağız. Aynı şey altın için de geçerli. Baktığımızda senaryo burada da çok, bakın şimdi şeyi göstereceğim. Bu çizdiğimiz şeylerin önemini. Şu destek aldığı bölgeye bakalım. Bir gün önce, 3 hafta önce, 4 hafta önce, 2 ay önceki bölge. Burası 2 hafta önce, burası 3 hafta önceki bölge. Buralar zaten yeni. Yani o yüzden onların önemi çok benim adıma. Burada da düşüşün devamını beklemek mantıklı duruyor. Normal şartlarda biliyorsunuz TL dolar içinde hep aynı şeyi söylüyorum. Düşmesi lazım mantıken, normal bir parite gözüyle bakarsak, ama yukarıda hedefimiz 45 olarak devam ediyor maalesef. Ama burada normal şartta düşmeyecek. Düşüş yaşaması daha mantıklı. Gelin Total 3'e. Total 3 için baktığımız senaryoda şöyle bir durum var. Yani burada da yukarıyı düşünmek ufak ufak mantıklı. Güzel bölgeler. Şu 10 Ekim bölgesi tabii red yiyor. Oraya gidiyor ve aşağı çarpıyor. 2-3 kere denemiş hatta. Burada da yarın hani şu günlüklerde değişecek. Yani yarından itibaren daha güçlü olabilir. Aşağıda bizi karşılayacak bir bölge yok açıkçası. Sonraki senaryo buralara kadar yolu var. Baktığımızda şöyle yapabiliriz. Yani şu bölgeler şaşırtmaz. Total 2. Total 2'de bakalım nereden destek alabilir.
Yani Total 2'de de tam desteklerde şu an oralar kırılırsa aşağıda 721'e kadar yolu var. Yani bazı şeyleri de görmek lazım. Hani şey anlamda o hazırlıklı olmamız da lazım. Yani öyle duruyor en azından. Adır tarafındaki olumlu hava hiçbir şekilde piyasaya yansımıyor. Görüyorsunuz burada senaryo ne kadar olumlu ama hiç bana mısın demiyor açıkçası. Yani o yüzden çok bir anlam teşkil etmiyor buradaki hareketler ama yani burada da süreç 10 Ekim bölgesine doğru gidiyor gibi. Gelelim Bitcoin dominansa bakalım. Bitcoin dominanstaki aslında burada düşüşü yapacaktı, yapmadı. İşler burada böyle baktığımızda ne olabilir? Yani normal şartlarda burada bir düşüş yaşamamız lazım. Hatta bu 4 hafta önceki bölge 58 şu civarlara kadar düşüş olması lazım ama e, onu yapmadı. Burası gibi yine aynısı da olabilir. Yani sadece baktığımda açıkçası buradaki destekleri de görmek lazım. Bunların işte diğerlerinde dediğimiz gibi bunların da dirence dönüşmesi lazım ki işler değişsin. Ama bu gece yine uzun bir gece bizi bekliyor gibi. Açıkçası Bitcoin tarafında dediğim gibi şuraya bir iğne beni şaşırtmayacak gibi sanki çok hızlı bir atış sonra toparlama şeklinde olabilir. Yani takip etmek lazım diye söyleyelim. Bence işlemde değilseniz de acele etmeyin. Benim gibi işlemdeyseniz de sabır ve sakinlikle devam etmek lazım. Bir iki güne toparlayacak gibi duruyor piyasa. En azından olumlu bu aşağıdaki bölgelerimizi kaybetmez isek öyle duruyor ama dikkat etmek lazım. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere diyelim. Umarım zararsız atlatırız bu süreci de. Görüşmek üzere.